Baviera'nın başkenti, Almanya'nın en büyük 3. şehri, Alplerin merkezi, hayatımızın anlamı, daha da abartamayacağım kadar sevdiğim şehir, Münih'teyiz. Evet, Almanca'da München olarak geçen, bizim yaşımızı yeten ekibin Mönchengladbach'tan bildiği isim olan Münih'teyiz. Münih'te şu an Marienplatz'teyiz. Burası şehrin eski meydanı. Burada arkamızda şu an Neue-Rathaus var. Yani yeni belediye binası. Rathaus çeviremedim bir an. Yeni belediye binası, yanlış olmasın yani, yeni belediye binası derken 1400'lü yıllarda yapılmış bir belediye binası. O Güldeniz'in çevirdiği tarafa baktığınız zaman da eski belediye binasını görüyoruz. Sonra Güldeniz bana geri dönüyor. Bu şehirle ilgili, bu şehir 10. yüzyılda kurulmuş bir şehir. Bu şehrin kurulma amaçlarından bir tanesi bölgede tuz ithalatı, ihracatı işi yapabilmek için insanlar buraya geliyor ve burayı kuruyorlar. İsmi München, Münichen'den geliyor, yani keşişlerin şehri demek. O yüzden logosunun üzerinde keşiş sembolü vardır bu şehrin. Burası Almanya bildiğiniz gibi eyaletlere ayrılan bir ülke olduğu için burası da en büyük, yani en ekonomik bölgeleri, eyaletlerinden Baviera'nın başkenti olarak geçiyor. Almanya'nın 3. büyük şehri. Burası o kadar büyük bir ekonomiye sahip bir şehir ki dünyadaki birçok ülkeden daha fazla ekonomi bu şehirde dönüyor. Çok gerçekten büyük bir ekonomi var. Bahsettiğimiz firmalar burada, BMW burada, BMW grubu burada, Google, Amazon gibi uluslararası şirketlerin de Avrupa merkezleri buralar bulunuyor. Yani burası gerçekten çok büyük bir ekonominin döndüğü bir şehir. Biz buraya nasıl geldik? Arabayla geldik. Biz buraya Park and Ride bölgesinde, tam M bölgesinde sınırında bir otopark aracımızı bıraktık. Hemen yanında metro vardı. Metro ile direkt bindiğimiz zaman Marienplatz'a gelip burada durağında inebiliyorsunuz. Bu şehirde aynı zamanda gene diğer bir önceki iki şehirde gördüğümüz gibi saatler var. Buradaki saatlerde tabii hikaye biraz daha farklı. Bu şehrin en büyük 2 bira üreticisinin kurduğu saatler onlar. Yaptırdığı saatler. Bira saati. Aynen. Bira saati. 11, 12 ve 2'de yanlış hatırlamıyorsam büyük gösteriyi yapıyorlar. 2 saat kulesinde bütün figürler birden çıkıyor diye biliyorum. Tek saat kulesinde de bütün figürler çıkıyor olabilir. Emin değilim. Onu birazdan zaten göreceğiz. Çünkü zaten yaklaşık yarım saatimiz var. Güldeniz kamerayı kapattıktan sonra soru soruyor. Buranın yeni belediye binası olduğundan emin misin diye soruyoruz. Çünkü sebebi bina çok eski gözüküyor ama dediğim gibi zaten yeni belediye binası dediğimiz bina da öyle 1980'lerde kurulmuş bir bina değil. Ama eski dediğin de Ama o işte eski. Hadi bakalım, gezelim görelim. Eski belediye binasının hemen yanında, daha doğrusu arkasında Kutsal Ruh Kilisesi var. Bu da St. Peter Kilisesi'nden sonra buradaki en eski kilise, 14. yüzyılda yapılmış. Gene gotik mimari falan, her zamanki gibi. Burasının güzel olan kısmı içerisi açık. İçeriye girebiliyorsunuz. Ayin saatleri, yani ibadet saatleri harici burası ziyarete açık bir yer. Bilginiz olsun. Önünde de güzel müzik yapıyor. Evet. Gençler çalıyor ya, maşallah. Telifsiz arka plan müziği oldu. Çok iyi oldu. Söyleyemedim. Evet. Marienplatz'taki en önemli eserlerden bir tanesi olan St. Peter Kilisesi'ndeyiz. Aslında burası, düzelteyim, Marienplatz olarak geçmiyor. Çünkü hemen Marienplatz'in yanında Petersplatz olarak geçiyor burası. İkinci bir meydan gibi geçiyor haritada. Ama şöyle söyleyeyim, 3 adım mesafede. Arkamızda da St. Peter Kilisesi ya da Alter Peter Kilisesi bulunuyor. Eski Peter Kilisesi olarak geçiyor. Burası 11. yüzyılda kilise haline getirilmiş ama daha eski olduğu ile ilgili de kayıtları bulunan, Almanya'nın en eski kiliseleri listesinde bulunan bir yer.
15. yüzyılda burası tekrar restore edilerekten büyük bir kilise haline çevriliyor. Yani binası birkaç parça halinde. İkinci bölümü 15. yüzyılda yapılıyor. Bu bina ile ilgili en eğlenceli konulardan bir tanesi arka taraftaki saat asimetrik şekilde tasarlanmış bir saat. Yani hani simetri takıntısı olan insanlar varsa rahatsız edecek şekilde biri aşağıda, biri yukarıda, yamuk yumuk, yani birisi hafiften sağa kayık, sola kayık şeklinde duran bir saat yapısı var. Onunla öne çıkan bir yer. Şuradaki büyük kulesi gözüküyorsa şu anda, büyük kuleye çıkmak için kişi başı 5 euro vererekten oraya çıkabilirsiniz ve oradan Marienplatz'i çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Yani bir seyir terası gibi ama basamaklarla çıkılıyor galiba. Evet. Yani kondisyon 300 gerekiyor. Ya 200 ya 300 küsür bir basamak varmış. Onun haricinde eğer ki pazar günü ibadet günü değilse turist ziyaretine açık bir kilise. Bunda da yüreklerimizde kalp tutuyor. Evet, en sevdiğim şey. Ee, Yeni yerlerin ücretsiz girişi. İçerisi aynı zamanda gerçekten çok güzel tasarlanmış ve korunmuş bir yer. Yani geldiğiniz zaman kesinlikle uğrayın. Korunmuş evet, ama bir de bir yangın geçirmiş, onu söylemedik Aa, galiba. evet. Bir yangın geçirmiş, sonrasında tekrardan aslında uygun olarak restore edilmiş. Yani güzel bir yer. Saatimiz şu an tam 12'ye geliyor. O zaman artık saatleri görmeye gidelim. Hadi. Yeni belediye binasındaki saat gösterisini izledikten sonra hemen yan tarafta Frauenkirche'ye geldik. Kadınlar Kilisesi ya da Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyor. Burada bu kilisedeki önemli olan noktalardan bir tanesi, şeytanın ayak izlerinden bir tanesi olarak inanılan ayak izinin bir tanesi burada bulunmakta. Aynı zamanda bu binada genel olarak bu bölgedeki tarihi eski kralların ya da önemli kişilerin mezarları bulunmakta. Aynı zamanda cenaze törenleri de hala burada yapılmakta. Hatta 4. Ludwig'in mezarı buranın içindeki bahçede. Buradaki komik olanlardan bir tanesi, burada 2 tane kule görüyoruz. O 2 kuleden bir tanesi diğerinden daha kısa aslında. Genel olarak insanların en çok tartıştığı noktalardan bir tanesi hangisinin daha kısa olduğunu bulunduğunuz açılardan çok anlamak mümkün olmadığı için emin olunamıyor, ama bu da ekstradan bilgi olsun. Bu bina kulelerden de uzunlukları birbirlerinden farklı. Bahçesine girerken bize bir melek karşılıyor. Bu da barışın sembolü olan melek olarak gözüküyor. Bu bina 1945'te bombalandı, yıkıldı. Yeniden birçok kendi orijinal taşlarıyla olmak üzere yeniden restore edildi. Bombalandı derken burayla ilgili şöyle bir bilgi vereyim genel olarak Münih'le ilgili. İkinci Dünya Savaşı döneminde Münih Almanya'nın fabrikası olarak geçiyordu, Bavyera bölgesi. O yüzden en çok bombalanan bölgelerden bir tanesi burasıydı. Hatta Münih 2. Dünya Savaşı boyunca en çok bombalanmış yerlerden bir tanesidir. Sadece 70'in üzerinde hava bombardıman seferi yapılmıştır buraya ve bir teoriye göre, bir inanışa göre Almanların 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin yegane sebebi artık Münih ve Bavyera bölgesinin çalışabilecek seviyeden uzaklaşmış, artık çalışabilmeye uygun fabrikaların kalmamasıyla alakalıydı. Burası ile ilgili genel olarak Bavyera ve Münih ile ilgili de ekstra bilgi koyuyoruz. Şimdi şöyle bir inanış var. İçeride şeytanın ayak izi olduğuna inanılan bir şey var. Ayak izi. Ayak izi. Ayak izi. Orada ayağısı ne ya? Ayağı oraya. Bursalılık. Bursalılık. Ayağı oraya tam uyanların içinde bir şeytanlık ya da şeytan olduğuna inanır. Ve bilin bakalım kimin ayağı sığdı? Şöyle bir bilgi vereyim. 43,5 numara falan ayağınız varsa siz de şeytansınız. Boşuna basmayın. Lık diye oturdu böyle. Sanki benim ayağımdan almışlar gibi. Herkes nasıl güldü ama sana. Evet ya. Büyük bir Alman grup vardı. Ha diye güldüler, böyle elleriyle gösterdiler. Şeytan, şeytan diye dalga geçtiler. Üzüldüm, bir ince kırıldım ya. Kırılmadım desem yeridir. Aa, burada bir şey var. Hemen şeyin yanında gördük şimdi. Kilisenin yanında şöyle küçük bir eski şehrin böyle minyatürünü, neyin denir? Öyle denir. İşte minyatürünü yapmışlar buraya. Gel bak, burada yazıyor. Almancam var, seni anlarsın. O kadar da yok. Biz şu an bu arkadaşlardayız, tepesi. Aslında burada boyutları gözüküyor mu ya? Yok, burada da aynı boyutta varmış. Şimdi şurası
Yeni belediye sarayı mı? Yeni belediye, eski Ama yeni belediye. belediye eskiden yoktu. Nasıl yapmışlar? Ama o kadar da yeni değil demiş. Ya- Kafam benim orada çok karıştı. Toparlayamıyorum. Kafa karışıklığını hem Güldeniz'in hem herkesinkini gidermek için söyleyeyim. Yeni belediye binası dediğimiz bina da öyle dün yapılmış bir bina değil. 15. yüzyıla ait bir bina. 15. yüzyıl mı? Eski olan da 11. yüzyıla Ey ait. Maşallah. O zaman bu bence Yani şeye yeni benziyor. belediye binası. Yeni belediye binasına benziyor. Şu eski belediye binasına Evet. benziyor. Şurası neydi o kilisenin adı? Diğer kilise. kilise. Şu da St. Peter. St. Peter's Kilisesi. Bence. Evet, öyle gibi gözüküyor. Eh. Hadi o zaman devam edelim. Diğer yerleri görmeye gidiyoruz şimdi. Daha diğerlerini göreceğiz. Şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz, oraya gideceğiz. En sonunda bakalım gidebilirsek İngiliz Bahçesi'ne gideceğiz. Oraya gideriz ya. Hadi gidelim. Çok güzelmiş ha. Hadi ya. Bakarız şimdi. Şu aşağıdan devam. Kiliseden ayrıldıktan sonra Odeon Meydanı'na, Plans'a doğru geldik. Bu meydanda geldiğimiz zaman arka tarafta sarı bir bina olarak gözüken bu kilise 16. yüzyılda yapılmış. 1. Bavyera Kralı bilmem ne Ludwig adına yapılmış onun tarafından yaptırılmış bir bina. İçeri girişi ücretsiz. Buraya bir giriş yapacağız. Arka tarafımızda şurada hemen Güldeniz'cim gösterirsem. Bu arada ben buranın adını söyleyemediğim için oraya hızlı geçiyorum. Oranın adını yazacağım. Şurada da rezidans denilen bölge, kraliyet binası, kraliyet konaklama binası, bahçesinin vesaire bulunduğu bir yer. Ve buradan arkaya döndüğümüz zaman da Aslanlı heykel ya da Odeoplas heykelleri diyebiliriz. Şimdi burayla ilgili şöyle bir şey var. Patlıyor mu güneş? Dur şu tarafa geçeyim. Burayla ilgili tarih kitaplarından silinmeye çalışan, silinmiş bir bilgi var. Hitler'in Birhane baskını denen baskının yapıldığı yer burası. Şu Güler'cim arka tarafa dönersen göreceksin, şurası o zamanki Almanya'nın en büyük birhanesi. Birhanesi olarak geçiyor. Nazi Partisi'nin kurulduğu, bütün propagandasının yapıldığı yer orada başlıyor. Vay be, meyhanede mi kurmuşlar? Tabii. Meyhanede yap. Büyük fikirler hep oradan çıkarmış. Sonra o dönemki Alman kraliyeti, kraliyet mensupları bu yapılanmayı engellemek için burada bir baskın yapıyor. Burada bir katliam yapılıyor. Hitler burada yara aldığı için tutuklanmaktan kurtuluyor. Bu da Nazi Partisi'nin bir sonraki seçimlerde iktidar partisi olup 2. Dünya Savaşı'nın yolunu açan sürecin başladığı yer burası. Bir de fotoğrafını bulursam koymaya çalışacağım. O büyük bir Nazi şeyi var. Ordusu mu? Yok ordu değil ya. Yok. Seçimlerde yapılır ya. Oylama? Oylama değil, Propaganda? seçim böyle hani çıkar liderler konuşur ya. Adı neydi onun ya? Ha, miting. Büyük Nazi mitinginin yapıldığı yer burası. Bu yol buradan böyle komple devam ediyor ve o mitingin yapıldığı yer burası. Bu caddede Nymphenberger Caddesi, Straße olarak geçen cadde. Bu buradan devam ettiğimiz zaman bu bölgenin eski kraliyet girişinin yapıldığı, biz oraya geçmeye çalışacağız. Şöyle kenar geçtik. Ta ileride bir heykelli kapının olduğu bölge caddesi. Dur nefesim kesildi, durayım. O cadde yani burası eskiden Almanya, Münih'e giriş yapıldığın yerin ana bölgesi diyebiliriz aslında. Kısacası çok önemli bir yer, çok güzel bir yer. Bir sürü tarihi yer var. Tarihinde de bir silinmiş yaklaşık 20 yıllık da bir bölüm var. Kapatmadan önce Münih'le ilgili ekstra bir bilgi vereyim. Yeniden aslında 2. Dünya Savaşı Hitler burada yaşıyordu, Münih'te yaşıyordu ve burada birkaç tane konakladığı, yaşadığı evler var. Hoy maşallah. Ve Nazi Partisi'nin kurulduğu yerde direkt olarak burası. Yani hani 2. Dünya Savaşı'nın tohumları aslında burada atıldı diyebiliriz. Kaiser Bahçesi ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya böyle tam şehrin ortasında bahçeler, parklar çok güzel ya. Evet. Bir anda böyle başka bir dünyaya geçiyorsun. Yani öbür taraf da güzel bir dünya ama böyle bir nefes alabilme noktası, dinlenebilme noktası da çok güzel.
Şeyde yani bir de bunu günlük hayata entegre etmeyi de beceriyorlar. Yani beceriyorlar genel olarak. Gördüğümüz hep onlar oldu. Yani tarihi eserleri ve tarihi parkları, bahçeleri şehir hayatına entegre ediyorlar ve hani insanlar için normalleşen bir şey haline geliyor ve düşünsene işten çıktıktan sonra buradan gidiyorsun ve buradan geçerken dur şurada iki oturayım da arkadaşlarımla birer tane kahve içeyim diyebiliyorsun yani. Evet. Bu yani bu ekstradan da başarı olan, güzel olan kısmı sadece hani bence parkın bahçesinin olması değil, bunu bir de şehir hayatının içine entegre olması. İşte sosyalleşme yerleri, güzel alanlar. Bir Nefes sonraki alma durağımız alanları. neresi şimdi? Önce bir şeyler mi yesek? Yoksa İngiliz Bahçesi'ne doğru mu? İngiliz Bahçesi'ne gidelim. Dönüşte işte bir tane böyle meydan var ya, yeme içme yerleri. Tamam. Sonra oraya gider, orada bir şeyler yeriz. Tamamdır. Hadi o zaman İngiliz Bahçesi'ne. İngiliz Bahçesi'nin içerisinde böyle kısa bir mola verelim dedik. Kısa dedik ama birazcık uzuyor da gibi. Bir gardına geldik. Burası çok büyük bir alan. Yeme içme yerleri var ve bira satılan yerler var. Adından da anlaşılacağı gibi. Yöresel yemekler de var. Normal diğer böyle salatadır vesairedir, öyle şeyler de var. Alıyorsunuz orada self servis. Ondan sonra oturma yerine geçiyorsunuz. Bugün cuma, öğleden sonra hava çok güzel. Yolda gelirken de bir Almanla konuştuk. Yani normalin dışında bir sıcaklık var şu anda. Hiç normal değil dedi. O yüzden böyle cuma öğleden sonra da birçok Alman şirketi tatil veriyor. Çok insan var burada. Müzik çalıyor, keyfimiz yerinde. Çok güzel bir bahçeden geçtik, İngiliz bahçesinden. Görüntüleri Hüseyin Bey size koyar oraya. Efendim, keyfim çok yerinde yani. Bence biraz İngiliz Bahçesi'nin de konusunun anlatması. İngiliz Bahçesi tam şehrin yanında bir yer. Geldiğiniz zaman bence mutlaka uğramanız gereken bir yer. Zamanında işte böyle farklı bölgelere ait bir şeyler varmış, hani böyle farklı bahçeler vesaire. İngiliz bahçesi de yapmışlar. Almanlar tarafından yapılıyor. İngiliz stilinde yapılıyor. İçinde akarsu var. Dere akıyor. Yani ilk defa gördüğüm, hani surf gibi, yani surf'ü biliyoruz ama işte o akarsuda böyle gençler şey yapıyor, surf yapıyor diyeyim. Hani surf belki başka bir adı vardır bu arada. Akarsu sörfü. Ya Yani- bu arada akarsu deyince aklınıza böyle Yeşilırmak, Kızılırmak gibi bir şey gelmesin. Değil canım. Aslında bayağı şehrin içinden geçen su, ya bir derenin su yolu kısmen. Yani sen işte görüntüleri koyduğun zaman anlaşılır muhtemelen. Yani orada ama hani debisi yüksek bir şekilde aktığı için orada insanlar üzerinde işte o surf tahtalarıyla ya da ne tahtasıysa onun üzerine böyle bir spor yapıyorlar. Çok da keyifli, çok da eğleniyor, görünüyorlar. İngiliz bahçesi çok güzel. Dediğim gibi şehrin hemen yanında yemyeşil bir alan, kuşlar, kuğular, onlar bunlar, her şey var. Böyle İngiliz, nefes alma noktası gibi. İngiliz Bahçesi ile ilgili şöyle, içinde Japon evi, işte Evet. Yunan tapınağı, ama bunlar tabii orijinal şeyler değil. Hani zamanda 19. yüzyılda yapılmış bir şey bunlar. Bunların replikalarını getirip buraya yapmışlar zamanında. Öyle bir ortam var.
Bu arada İngiliz bahçesi diyoruz, hani böyle bahçe deyince sanki böyle küçük bir alanmış gibi gözüküyor da alan olarak 8 kilometre, 3 kilometrelik bir alan. Biz çok kısa bir alanı gezdik. Çünkü buraya çok büyük bir vakit ayırmadık. Yani buraya daha fazla zaman ayırmak lazım. Biz yol üzerinde durabileceğimiz noktalarda durup işte bir şehrin havasını soluma amaçlı devam ediyoruz. Uzunca bir vakit ayırabilirsiniz ama yorucu da olabilir bu arada. Gerçekten büyük bir alan. Yani bu arada genel olarak Münih'e her şeyle, her noktasıyla gezmek istiyorsanız böyle 2 gün falan ayırmanız gereken bir yer. Ya, O kadar rahat, da bir yer, minimum ufak 2. bir yer değil. Bizim gibi gelip sadece en önemli 5-10 noktasını göreceğim diyorsanız zaten neredeyse hepsi Marienplatz'a yakın yerler olduğu için hani yarım günde bitirebilirsiniz. Biz de hani planlı yerimiz değil aslında burası. Bizim hani görmek için planlı yaptığımız yerlerden birisi değildi. Burası bizim güzergah üzerinde duralım, hazır durmuşken güzel bir şehir görelim diye geldiğimiz yerlerden bir tanesi aslında. Ama şöyle bir şey var. Eğer biraz hani böyle halkla, yerel halk ne yapıyor, ne ediyor diye gelmek istiyorsanız böyle cuma günü öğleden sonra, cumartesi günü vesaire gelip böyle bir şeye gelirseniz, İngiliz bahçesine gelirseniz böyle halkla birlikte oturup burada Halka gösterelim Hüseyin Bey. oturabilirsiniz. Halk dediğimizde böyle yani teyzelerimiz, amcalarımız, emmilerimiz, gençlerimiz, herkes takılıyor. Öyle diyorsun. Koca koca teyzeler 1 litrelik biralar alıp geliyorlar maşallah. Evet, maşallah. Bir de tabii bugün de şu kızın da o yolda sorduğumuz Alman kızın anlattığı gibi içeri girerseniz bugün hava çok güzel, kesinlikle müzik duyarsınız diyordu. Muhtemelen size arka planda sesi geliyordur onun. Şu an müzik bitti de. Bitti. Şurada bir tane Ara ara küçük bir geliyor. kule var ileride gördüğünüz gibi. Onun ikinci katında Alman artık bilmem ne bando takımı. Orada müzik çalıp insanları keyiflendiriyorlar. Yani özetle Münih'e gelirseniz bence buraya kesinlikle uğrayın. Evet. O zaman biz burada biraz daha keyfimizi yapalım. Sonra görmek istediğimiz, planladığımız birkaç yer var. Oraları da görürüz. Bakar sonrasında kısmet. Hiç belli olmaz. Belki bugünü bile burada bile geçirebiliriz. Kitlendi. Oldu o zaman. Hadi o zaman görüşmek üzere. Markt'tayız. Tam neredeyiz? Marienplatz'ın arkasından kiliseye gelmiştik. Neydi o kilisenin adı? Meryem Ana Kilisesi Yok, miydi? kutsal kilise, bir şey kilisesi, ay adı unuttum. Neyse yazarım hani onu. İkinci durağımız olan. Peter Kilisesi değil de Diğer olan diğer Hı hı. kilise. Evet, onun hemen yanından ilerlediğinizde yine böyle şeydeki gibi, Viyana'daki gibi yeme içme yerlerin olduğu böyle açık bir alanda yeme içme yerleri. Yeme içme yerleri. Aslında bir pazar yeri burası. Tabii hani Avrupa'daki birçok pazar yeri aynı gibi burası aynı zamanda yeme içme, restoran hizmeti veren bir mekan gibi aslında. Yan yana bir sürü dükkan var. Satın da alabiliyorsunuz, oturup yiyip içebiliyorsunuz. Tekrar şeyde bir market dışı bir Garden'da dediğimiz gibi bugün Cuma günü, hava çok güzel, saat çok güzel olunca inanılmaz bir kalabalık var ortalıkta. Geldiğiniz zaman gelin, çünkü hatta şöyle, bu genel bir öneri. Avrupa'nın herhangi bir şehrindeyseniz oranın pazar yerinin nerede olduğuna bir bakıp oraya gidin. Bak amcam geçiyor. Görüyor Evet. musun? Bavarian Style. Şapkasıyla, şortuyla, her şeyle tam bir Bavarian Style. Ve keyifli bir yer burada. İnsanlar gayet mutlu görünüyor, eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Oh! Ama en çok bizi kıskandılar. Şimdi o zaman buradan durağımız neresi var? Galiba durağımız kalmadı artık bizim görme listesi olarak ama
Güldeniz'e bir Alman döneri yedireceğim. Hiç Almanya'da Türk döneri, daha doğrusu artık Alman döneri olmuş dönerden yememişti. Bir döner yiyelim bakalım. Bir de döneri yemiş olsun Güldeniz. Çok met ediyorlar. Bakacağız. Göreceğiz. O zaman haydi kendinize iyi bakın. Ve Almanya sayfasını kapatıyoruz. Şimdi biz Hamburg'dan saat... Hamburg mu? Hamburg nereden çıktı? Bak canım Hamburg istemiş. Demek ki Hamburg'a gitmemiz gerekiyor. Boş ver Kolmar'ı. München. Biz Münih'ten saat 7 itibariyle yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Bundan sonraki durağımız Kolmar ya da Strasbourg. Önce galiba Strasbourg, ondan sonra Kolmar, sonra da İsviçre'ye doğru inşallah devam edeceğiz diye düşünüyoruz. O zaman Strasbourg'da ya da Görüşmek Kolmar'da üzere. artık emin değiliz. Onda görüşmek üzere.